Şu an üzerimdeki her şeyin toplamı yaklaşık 140 bin lira. Ama koşuya başlamak için bunların hiçbirisine ihtiyacınız bulunmuyor. Karbon plakalı ayakkabılar, koşu saati, nabız bandı, pahalı kulaklık ve gözlükler. Ben koşuya ilk başladığımda bunların hiçbiri yoktu. Bir şortum, bir tişörtüm, hepsi bu kadar. Zamanla sporu sevdikçe gerçekten ihtiyacım olduğu anda bunları aldım. Bugün sıfırdan başlıyor olsaydım neyi alırdım, neyi almazdım? Asıl parayı neye harcamanız gerekiyor? Buna birlikte bakacağız. Şimdi de ilk koşu ekipmanlarımı aldığım yere geldik. Bu videoda Decathlon'un herhangi bir sponsorluğu bulunmuyor. Burayı seçmemin tek sebebi benim de koşuya başladığımda ilk alışverişimi buradan yapmış olmam. Yeni başlayan birisi için fiyat ve performans açısından ekipman alışverişi için çok mantıklı bir nokta. Amacımız bir markayı övmek değil, amacımız yeni başlayan bir kişinin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu birlikte seçmek. Ve videonun sonunda size küçük bir sürprizim olacak. Koşuya ilk başladığım günlerde neleri kullanıyordum, ilk alışverişimde neleri almıştım onları göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk ve bence açık ara en önemli ekipmanımıza geldik. Koşu ayakkabısı. Bu spora başladığında seni uzaklaştırabilecek en büyük şey ayağının rahatsız olması. Attığın her adımda vücudunun ağırlığı tekrar ayağına biniyor. O yüzden ben ilk bütçemi kesinlikle ayakkabıya ayırdım. Burada onlarca marka, onlarca model var. Ama yeni başlayan biri için fiyat performansta en mantıklı seçenek Keep Run, Keep Core modeli olabilir. Bütçen kısıtlıysa yaklaşık 3000 liralık bir ayakkabıyla bu spora çok rahat başlayabilirsin. Hatta ilk günler evdeki eski bir tişört, günlük bir şort bile işini görür. Çoğu insan birkaç koşudan sonra koşu bana göre değilmiş deyip bırakıyor. Ama bazen sorun sadece koşunun kendisi değil. Yanlış ayakkabıyla başlamış olmaları oluyor. O yüzden paranızı en çok ayakkabıya ayırmalısınız. Gerisi zamanla tamamlanacaktır. Bu kadar tek bir ürün aldık. Ama en önemli yatırımı da yapmış olduk. Aslında bütçen gerçekten çok kısıtlıysa şu an buradan çıkıp koşuya bile başlayabilirsin. Ama biraz daha kalırsan ilk koşunu çok daha konforlu hale getireceğiz. Üstelik bir sonraki ürünü tahmin edebileceğini de hiç zannetmiyorum. Sıradaki ürünü çoğu insan çok önemsemiyor. Ama ayağınızdaki ilk su toplamalarının çoğu sebebi düzgün çorap kullanmamanız. Pamuklu çorap teri içine çekiyor, ayağın nemli kalıyor ve sürtünme başlıyor. Koşu çorabı ise ayağı sarıyor, teri atıyor ve ayağının ayakkabı içinde oynamasını azaltıyor. Küçük bir masraf ama ciddi bir fark yaratıyor. Dikkat et, bütçenin büyük bir kısmını hala ayakkabıya ayırdık. Yeni başlayan birisi için doğru öncelik bu. Sırada koşu şortu var. Açıkçası ilk başta ben de şortun koşuya özeli mi olur diye düşünüyordum. Ama kullanmaya başladıktan sonra fikrim tamamen değişti. Günlük şortla da koşabilirsiniz. Kimse koşamazsınız demez. Ama günlük şort genelde daha ağır oluyor. Dizinize kadar iniyor ve sıcakta sizi bunaltabiliyor. Koşu şortu ise hafif nefes alıyor ve hareket etmenizi kolaylaştırıyor. Bir de en sevdiğim kısmı cepleri. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç sallanmıyor. Koşarken de sallanmıyor. Arkasında bulunan fermuarlı cebine de yine telefonunuz küçükse telefonunuzu ya da anahtarlarınızı koyabilirsiniz. Bu sayede çoğu kişi için koşu kemeri almanıza gerek kalmıyor. Telefonunuzu, anahtarınızı çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Son gerekli ürünümüz nefes alan bir koşu tişörtü oluyor. Koşmaya başlayınca en çok fark edeceğin şey ne kadar terlediğin olacak. Pamuklu tişört bütün teri içine çekiyor. Tişörtünüz ağırlaşıyor, üstünüze yapışıyor. Nefes alan tişört ise terinizi dışarı taşıyor, hızlı kuruyor ve hafif kalıyor. Uzun süre sizi çok daha rahat hissettiriyor. Üstelik iyi bir tanesi için yüksek para vermeye de gerek yok. Ve bence alışveriş tam burada bitiyor. Çünkü bu sporu uzun vadede sürdürüp sürdürmeyeceğini daha bilmiyorsun. O yüzden gereksiz ekipmana para harcamak yerine bu 4 ürünle çok rahat başlayabilirsiniz. Bütçen biraz daha fazlaysa ben olsam o parayı farklı yeni bir ekipmana değil, ayakkabımı bir üst seviyeye çıkarmaya harcardım. Bu konuda Ağustos indirimleri videomu ya da yeni başlayanlar için en iyi 5 koşu ayakkabısı videomu izleyebilirsiniz. Bu videoda size sunduğum ekipmanların hiçbiri indirimde değil. Bu önerdiğim tişört 600 lira. Ama bunun gibi indirimler bulursanız aslında buradan çok daha az para harcayarak çıkabilirsiniz. Şimdi göstereceklerim başlamak için gerekli değil. Bunlar sadece koşuyu biraz daha konforlu yapan şeyler. Bütçen varsa zamanla alırsın. İlk alışverişte şart değiller. İlk ürünümüz koşu şapkası. Ne işe yaradığını çok detaylı açıklamama gerek yok. Tabii ki de güneşi kesiyor. Normal şapkaya göre çok daha hafif kalıyor. Ama yeni başlayan birine ilk gün mutlaka şapka al demem. Çünkü asıl mesele şapka değil. Güneşten olabildiğince uzak durmanız gerekiyor. Özellikle yeni başlıyorsan güneşin en sert olduğu saat
saatlerde koşmamaya çalışmalısınız. Sabah erken ya da akşamüstü güneş battıktan sonra koşarsanız hem daha serin oluyor hem de daha keyifli oluyor. Konfor için alınabilecek ekipmanlar listemize şapkamızı da ekliyoruz. Aynı şey gözlük için de geçerli. Uzun koşu yaptığınız zaman güneşten kaçınma ihtimaliniz daha azalıyor. O yüzden bunu daha çok uzun koşu yapanlar kullanıyor. Sen ilk haftalar zaten 30-40 dakika koşacaksın. Rahat bir güneş gözlüğün varsa onunla da koşabilirsin. Koşu gözlüğü normal gözlüklerimize göre daha hafif oluyor. Çok fazla zıplamıyor ve terletmiyor. Başlangıç için bence yüzlerce lira vermenize gerek yok. Konfor için alacağımız ikinci ekipman gözlük olabilir. Bir sonraki ekipmanımız Soft Plus. En zorunlu ekipmanlarımız arasında bu yoktu. Zaten Decathlon'un şu an mağazasında da bu satılmıyor. İlk haftalarda zaten koşularınız kısa olacak. Susarsanız küçük bir su şişesi bile fazlasıyla yetiyor. Flaskımızın yerine şişemizi atıyoruz. Koşu kemeri tamamen ihtiyaca bağlı. Telefonun cebinde durmuyorsa ya da daha fazla eşya taşıyacaksan iyi bir çözüm olabilir. Ama az önceki koşu şortunun cepleri çoğu kişiye zaten yetiyor. Ben olsam ucuz bir kemer yerine kaliteli bir modele geçene kadar beklerdim. Koşu kemeri alternatifleriyle ilgili ayrı bir video istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdi de ilk alışverişte almaman gereken birkaç şeyden bahsedelim. Birincisi karbon plakalı yarış ayakkabıları. Bunlar gerçekten harika ayakkabılar ama yarış için tasarlandılar. Yeni başlıyorsan önce düzenli koşu alışkanlığı kazanman daha önemli. Bunlar için önünde zaten uzun bir yol var. İkincisi pahalı spor kulaklıkları. Kullandığın bir kulaklığın varsa onunla devam et. İlk koşular için özel bir kulaklığa ihtiyacın yok. Üçüncüsü koşu yeleği. Genelde uzun antrenmanlar ve uzun yarışlar için kullanıyoruz. İlk aylarda buna ihtiyacın olmayacak. Dördüncüsü nabız bandı. Evet, çok doğru veri veriyor ama o veriye gerçekten ihtiyaç duyacağın seviyeye gelmen biraz zaman alıyor. Başlangıçta gereksiz bir masraf oluyor. Bir de elektrolitler, koşu jelleri ve benzer ürünler var. Bunlar uzun antrenmanlarda faydalı oluyor. Ama haftada birkaç kez kısa koşu yapan kişiler için önce düzenli antrenman çok daha önemli. Ve geldik en çok sorulan ürüne, koşu saati. Dikkat ederseniz bunu en sona bıraktım. Çünkü birçok insanın yaptığı en büyük hata ilk alışverişinde direkt koşu saati almak. Halbuki bugün telefondaki uygulamanız bile hızınızı, mesafenizi, sürenizi doğru bir şekilde ölçüyor. İlk başta koşmayı alışkanlık haline getirin. Bu spora sevdiğinize karar verin. Ondan sonra aldığınız saat çok daha anlamlı olacak. Evet, ben olsam buradan yaklaşık 4500 liralık bir alışverişle çıkardım. Ve açıkçası bununla uzun süre çok rahat koşmaya devam ederdim. Ekstra bütçem olsa da yeni ekipman yerine ayakkabımı bir üst seviyeye çıkarırdım. Videonun başında yaklaşık 140 bin liralık ekipmanla karşınıza çıkmıştım. Ama gördüğünüz gibi başlamak için bunun küçük kısmı bile yetiyor. Bu arada başında size bir sürprizim olduğunu söylemiştim. Bu videoda üzerimde gördüğünüz tişört, şort, ayakkabı ve çoraplar koşuya başladığım ilk yıllarda aldığım ekipmanlar. Bu tişörtü alırken yıllar sonra YouTube'da koşu videoları çekeceğimi bilmiyordum. O gün sadece koşmaya başlamaya çalışan biriydim. Ayakkabılarım zaman içerisinde değişti ama bu tişört ve şort hala dolabımda duruyor ve hala da kullanıyorum. Doğru ürünü seçtiğinizde başlangıçta aldığınız ekipmanlar sizi yıllarca idare edebiliyor. Şimdi merak ediyorum, sen bugün koşuya başlıyor olsaydın ilk neyi alırdın? Ya da koşuyorsanız ilk aldığınız ekipman neydi? Bugün dönüp baksan yine aynı seçimi yapar mıydınız? Yorumlarda konuşalım. Siz denemek zorunda kalmayın diye ben denemeye devam ediyorum. Hoşça kalın.